Bölüm 546, 5 savaşçı, öğretmen. Lo Feng ayağa kalktı. Davranışı alçak gönüllüydü. Aynı anda ekranı açtı. Ekranda bir kayalığın üzerine inşa edilmiş bir köşk görülüyordu ve onun altında Turyan İmparatorunun şarap kadehini kaldırması görülüyordu. Arkasında lüks ve görkemli bir saray vardı ve üzerinde 2 büyük altın kelime gerçek yan vardı. Bu onun Tunder adasındaki türbesi olmalı. Lo Feng düşündü. Lo Feng. Ekranda Turyan gülümsedi ve bağırdı. Öğretmen. Lo Feng saygıyla eğildi. Sanal Evren şirketinin gönderdiği postayı zaten almış olmanız gerekirdi. Dedi alaycı gözlerle, gerçekten ilk bölgeye girmeyi istemiyor musun? Lo Feng başını salladı. Daha sonra çaresizce başını salladı ve şöyle dedi, hocam, postayı okuduktan sonra, primal bölgeye girmenin 2 yolu olduğunu öğrendim. Bunlardan biri eleme mücadeleleri, ikincisi ise Gökdağı'ydı. Az önce oraya gittim, gökyüzü dağını dene. F. Turyan şarabı tükürdü ve altın tüylü yüzü gülmeye başladı. Az önce gökyüzü dağını denediğini mi söyledin? Lo Feng başını salladı. Arızalı? Lo Feng başını salladı. Bunu yapmasaydın tuhaf olurdu. Turyan onunla dalga geçmekten kendini alamadı. Görünüşe göre gökyüzü dağı hakkında gerçekten hiçbir şey bilmiyorsun. Postayı okudum ve öğrendim. Lo Feng dedi. Turyan gülmeyi bırakamadı. 3 gökyüzü dağı, çekirdek üyeler her an bunlara teşebbüs edebilir. Biri onu geçtiği sürece hemen daha yüksek bir bölgeye yükselir. Kulağa mükemmel geliyor, ancak zorluğun bu kadar basit olacağını mı düşünüyorsunuz? Hatırlıyor musunuz? Dahi Savaşı sırasında 7 katlı pagoda duruşması mı? Lo Feng başını salladı. Pagodanın 6. katının 1. katında kaybetmişti ve Bolan aslında 7. kata çıkmayı başardı. Bunun bir nedeni var. 7 katlı pagoda, geçme umudu neredeyse olmayacak şekilde kurulmuş. Turyan dedi. Bu gökyüzü dağı aynı. Zorluk son derece yüksek. Yine de gökyüzü dağını geçerek ilkel bölgeye girmek mi istiyorsunuz? Size şunu söyleyeyim, ilkel bölge evren seviyesi üyelerinin hepsi gitse bile hiçbiri bunu yapmaz, kendi ilkel gök dağını geçebilecekler. Lo Feng şaşkına döndü. İlkel bölge üyeleri olsa bile hiçbiri ilksel gökyüzü dağını geçemez mi? Anlıyor musunuz? Eğer ilksel gökyüzü dağını geçebilirsen, bu aynı seviyedeki ilkel bölge üyelerinden bile daha güçlü olduğunun anlamına gelir. Doğal olarak o zaman sana konumu verirler. Turyan şöyle dedi, ne kadar zor olduğuna gelince, zaten denedin. Nerede başarısız oldun, ayak? Orta mı yoksa zirve mi? Ayak. Lo Feng biraz utanmıştı, başarısız olmadan önce ikisini öldürdüm. 2 kişiyi öldürebilmek zaten fena değil. Ne zamandır sanal evren şirketinde besleniyorsun? Turyan dedi. Gökyüzü dağının zorluğuna gelince, eteği, ortası ve zirvesinin 3 koruyucusu vardır. Koruyucuların hepsi savaşçı, ruh okuyucu, kontrolör ve hipnotisttir. 3'ü sana saldıracak. 3'ü senden biraz daha zayıf olsalar bile, güçlerinin birleşimiyle ve birlikte çalışarak son derece güçlü hale geliyorlar. Turyan dedi. Ortada muhafızları ayaktan 10 kat daha güçlüdür. Zirve muhafızları orta bölümden 10 kat daha güçlüdür. Lo Feng baktı, bu nasıl olabilir? Bu zirvedeki muhafızların alttakilerden 100 kat daha güçlü olduğu anlamına gelmiyor mu? Doğru, 100 kez. Turyan başını salladı. Bıçak dünyasını serbest bırakırken, onu 30 saniye boyunca koruyabilirim. Geniş evrende bile, 9. evren seviyesinde bıçak dünyasını serbest bırakmak zaten mutlak olmaz mıydı? Lo Feng durumu konusunda netti, Turyan başını salladı, evet, kesinlikle. Neredeyse dağın eteğini geçebiliyorum ama yine de zirve muhafızları 100 kat daha mı güçlü? Lo Feng yardım edemedi ama bağırdı, 9. seviye bir evren bunu nasıl geçebilir? Hayal etmesi zordu. 9. evren seviyesinde hala 100 kat daha güçlü biri vardı. Bıçak dünyasını serbest bırakmayı başardı. Ve iradesi ve bilinci hipnotizme karşı savunmayı başardı. Peki, nasıl geçebilir? Turyan da güldü, dolayısıyla ilkel bölge evren seviyesindeki üyeler bile bunu geçemez. Lo Feng şaşkına döndü. İlk gökyüzü dağı bir mihenk taşıdır. Oraya insanların heveslenmesi, insanların bir hedefleri olduğunu hissetmeleri ve asla gurur duymamaları için yerleştirildi. Turyan dedi. Dolayısıyla,
Eğer ilk bölgeye yükselmek istiyorsanız, doğru yol eleme savaşlarından geçer. Öğretmen, Lo Feng düşündü. Ekranda Turyan İmparatoru ona baktı. Hiç kimse ilkel gökyüzü dağını geçti mi? Lo Feng sordu. Evet. Elbette. Ve aslında epeyce var. Turyan gülümsedi ve başını salladı. Sayısız insanın bulunduğu bu geniş evrende, çoğu mucizevi karşılaşmalar yaşadı. Ayrıca son derece yüksek kavrama gücüne ve harika fiziğe sahip güçlü karakterler de var. Ne olmadı ki? Engin tarihte, kaç tane dahi var olmuştur? Siz ve Bolan son 10.000 çağın dahilerisiniz. Peki ilk evren ne zamandan beri var? Sonsuz zaman dilimleri içinde senden ve Bolan'dan 10 ila 100 kat daha güçlü dahiler ortaya çıktı, her şey daha önce oldu. Turyan başını salladı. Bir dahinin güçlü bir savaşçıya dönüşme şansı son derece yüksektir. Ancak yine de düşenlerin sayısı oldukça fazladır. Benim neslimde, tabii ki 10 binlerce yıl önce, Kedi adında bir tane vardı. Adı verilmişti 100 milyon çağda bir görülen bir deha olarak. Evren seviyesi, etki alanı lordu ve sektör lordu, bu üç dönemde, son derece mucizevi ve kıyaslanmaz olan ilk gökyüzü dağını doğrudan geçti. Dış saha savaşlarındayken, diğer ırkları şok etti. Sektör lordu seviyesi sırasında, unvan yetkilisiyle bir ölümsüzü öldürmeyi başardı. Bir grup evren ülkesi lideri ve şövalye, onu müritleri olarak kabul etmek için yarıştı. Sonunda, onu kabul eden ilk Kaos şehri lideri oldu. Lo Feng şaşkına döndü. İlkel gökyüzü dağını bir oyun gibi mi görüyorsunuz? Sektör lordu seviyesinde, unvan yetkilisiyle bir ölümsüzü öldürebilir mi? Bir grup evren ülkesi lideri ve şövalyesi onu ele geçirmek için mi savaşıyor? Delilik. Ve sonunda, Turyan başını salladı, belirli bir evren gizli bölgesinde öldü. Öldüğünde sektör lordunun zirvesiydi. Lo Feng sertçe gözlerini kırpıştırdı. Birinin dahi olduğunu söylemek, belki bir galaksinin içindeyse, gerçekten de bir numara olabilir. Peki ama yıldızlar alanında mı? Bir evren ülkesinde mi? Tüm insanlıkta? Turyan gülümsedi, insanlık evreninin bir numaralı dahisi olsanız bile, bu yalnızca bir dönemdir 10 bin yılda, 10 bin çağda, 100 milyon çağda, tüm insanlık tarihinde. Buna ne karşısınız? Lo Feng başını sallamaktan kendini alamadı. İnsan kendine güvenmeli ama kibirli olmamalıdır. Turyan başını salladı, Bolan çok gururlu. Ancak evren ülke liderleri grubunun onu desteklemediğini bile bilmiyor. Uzun yaşamları boyunca zaten ona benzeyen birçok dahi görmüşler. Anladım. Çok çalışacağım. Eğer başkaları ilkel gökyüzü dağını geçebilirse, ben de çok çalışacağım. Lo Feng dedi. Ekranda Turyan başını sallamadan önce biraz şaşırmıştı. Arama sebebim eleme maçları konusunda sizi uyarmak. Turyan dedi. Bu maçlar, öncelikle mutlak başlangıç bölgesi içinde bir iç mücadeledir. O bölgede toplam 38 kişi var. Orijinal 30 artı siz yeni 8 kişi. Lo Feng başını salladı. 38 belirleyici savaş, ilk 3'ü seçiyoruz. En güçlü üçlü, ilkel bölgenin insanlarına meydan okuma hakkına sahip olacak. Elbette çok azı bunu başarabildi. Turyan, şimdi konuşmak istediğim şey 1938'ler arasındaki iç savaşınız, dedi. Sen, Rong Jun ve geri kalan 8 kişi, hepiniz yeni insanlarsınız. Ve evren seviyesindeki yaşlı insanlara gelince, onların bazıları 1000 yıldır, birçoğu da binlerce yıldır besleniyor. Turyan dedi. Şu anda bu 30 yaşlıdan 5'i gök köprüsünün 7. katını, 25'i ise 6. katını geçti. Lo Feng bakmaktan kendini alamadı. Bu. 30 yaşlı insan, 5'i 7. seviyeyi mi geçti? Peki geri kalanların hepsi 6.'yı geçti mi? Bu hiç de tuhaf değil. Eğer Avuka ve diğerleri binlerce yıl boyunca eğitim alsalardı, hepsi de 6. seviyeyi geçebilirdi. Turyan dedi. Zamanın gücüdür. Yetenekleriniz yüksek olabilir ama daha uzun süre eğitim almışlar. Neden bu kadar zaman geçmesine rağmen alan lorduna ulaşamadılar? Lo Feng sormadan edemedi. Bu sadece zorbalıktı. Yeni insanlar ezilecekti 30 yaşlı insan ve bunlardan 5'i zaten 7. seviyeyi geçmişti. Darboğaz, bu dahiler bunu 1000 yıl içinde kesinlikle aşabilirler. Turyan şarabını döktü, kadehi indirdi ve bir tane daha doldurdu.
Ancak evren seviyesi onların görev almalarına ve puan kazanmalarına olanak tanıyan bir seviyedir. Ayrıca sağlam temeller atmak için de iyi bir zamandır, doğal olarak başarıları daha sonra daha yüksek olacaktır. Yaşam süreleri uzun olduğuna göre evren düzeyinde binlerce yılın anlamı nedir? Kimse aptal değil, hepsi puan kazanma şansını değerlendiriyor. Ve bu nedenle, her yüzyılda bir yalnızca 10 görev alabilirsin. Ve güvenli seviye, normal, zor, tehlikeli, intihar seviyeleri, bunların her birinin kaç tane alabileceğinle ilgili sınırları var. Turuyan dedi. Bu sadece zorbalık. Lofeng yardım edemedi ama şunu söyledi. Onlar da bir zamanlar yeni insanlardı. Ekranda Turuyan şunları söyledi. Hala iyisin, mutlak başlangıç bölgesinde kalmak sorun olmamalı. Ancak Hawka ve diğerleri muhtemelen gökyüzüne ve kara bölgesine geri savrulacaklardır. Lofeng sessizdi. En büyük düşmanlarınız, Göksel Köprü'nün 7. katına geçen 5 kişidir. Turuyan dedi. 5, 30 yaşlıdan 5'e mi? Lofeng kaşlarını çattı. 5 büyük savaşçı. Bu 5 kişinin yetenekleri en azından Hawka seviyesindeydi ve eğitilmeleri ve büyümeleri için bu kadar uzun süre varken birçok görev almış ve çok fazla deneyime sahip olmuşlardı. Çok çalış. Rakipleriniz onlar. Turuyan dedi. Bu sizin ilk eleme mücadeleniz. Primal bölgeye girme şansınız pek yok. Sizden ricam, mutlak başlangıçta ilk 3'e girmenizdir. Arama bittikten sonra Lofeng bir süre odasında oturdu. İlk planım ilk bölgeye girmekti. Ama mutlak başlangıçtaki yaşlı insanlar aslında o kadar güçlü, öğretmenim benim ilk 3'e girmemi mi istiyor? Lofeng düşündü. General olmayı istemeyen bir asker iyi bir asker değildir. Eğer ilkel bölgeye girmeyi hayal etmeye bile cesaret edemezsem, işe yaramaz olurum. Bu zaman, kesinlikle ilk bölgeye girmem gerekiyor. 6 yıl, hala 6 yılım var. Lofeng düşündü. Önümüzdeki 6 yıla gelince, o zaten ilk plandan vazgeçmişti. Gelecek 6 yıla ilişkin planına ilişkin genel bir fikri zaten vardı. Güçlü yanlarım. Benim avantajım gücümdür ve onları mümkün olduğunca daha da güçlendireceğim. Bölüm 547, Cennetsel Köprü 7. Seviyeye giriş. Şu anda Lofeng'in en büyük gücü neydi? İçinde 97 adet kan nehir taşı bulunan altın boynuzlu canavarın sağ pençesi, canavar tanrısı heykeli, 3 antik resim, yırtılan gökyüzü ve toprak, bu dördün birleşimiydi. Blood River dünyasına gitmeden önce en büyük gücü Mosha Klan üyesi, 9 evren tableti, zaman uzay karalamalarıydı. Mosha Klanı'nın üyesi uzay yasalarını inceledi, dolayısıyla son derece hızlıydı. Hatta bir zamanlar Lofeng'in altın yasalarını kavramasının uzay yasalarının gerisinde kalmasına neden olmuştu. Ama şimdi işler farklıydı. Altın boynuzlu canavar doğal olarak altın köken yasalarında uzmandı. Sağ pençenin birinci pençesinin serbest bırakılmasıyla evren enerjisiyle birleşimi 10 kat arttı. Vücudu zaten inanılmaz derecede güçlüydü ve 10 kat daha güçlüydü. Uzay kavrayışının birleşimiyle artık Mosha Klanı'ndan daha zayıf değildi. İki yasanın bu seviyede anlaşılmasıyla, gökyüzünü ve toprağı yırtma eğitimi alırken, bu ne tür şok edici bir hıza neden olur? Sonuçta bu, önceki nesil altın boynuzlu canavarların yarattığı bir teknikti ve doğal olarak buna uygundu. Canavar tanrısı heykeli ve 3 antik resimlerindi, ancak bunun tek nedeni onların belirli bir eğitim yöntemi olmamasıydı. Ancak gökyüzünü ve toprağı yırtmanın kendine özgü bir eğitim yöntemi vardı. İkisi rezonansa girdi. Yırtılan gökyüzünü ve toprağın birinci pençesini inceleyen altın boynuzlu yaratığın yalnızca gelişme hızı bile şaşırtıcı derecede hızlıydı. Özellikle bu birkaç ayda, canavar tanrısı heykelini aldığından bu yana, kendi gelişme hızı Lofeng'i biraz suskun bıraktı. Eğitimdeki en güçlü özelliğim birinci pençedir. Savaşta benim gücüm, hem ruh okuyucu tarafımı hem de dövüşçü tarafımı kullanabilmemdir. Lofeng hızla düşüncelerini organize etti, Mosha Klanı'nın üyesinin aslında yanılsama tekniklerini eğitmesi gerekiyor, bunun yerine altın boynuzlu canavarla çalışmasına izin vereceğim ve esas olarak cenaze üzerine eğitim alacağım. Cenaze ve birinci pençe. Yasaların kullanımı açısından bu ikisi birbirine en yakın olanlardı, cenazeyi Mosha Klanı'nın en güçlü hamlesi haline getiren de buydu.
Düşmanla yakın dövüşe girdiğimde aynı anda ruh silahlarımı kullanacağım. Daha önce gökyüzü dağına tırmanmaya çalıştığımda ikisini öldürmek için buna güvenmiştim. Lo Feng düşündü. Yakın dövüş yeteneği açısından. Lo Feng o boğa adama ve maymun adamın ruh silahına karşı koymak için tek bir bıçak kullanmayı başardı. Sadece biraz dezavantajlıydı ve Nansen silahının 5. seviyesini kullanırken uzay dilimleyici aslında boğa adam tarafından yere serildi. Sadece 6. seviyenin bıçak dünyasını kullanırken ona baskı uygulayabildi. Yakın dövüş gücüm ruh silahından biraz daha zayıf ama o kadar da uzak değil. Bir süre cenazeye daha fazla odaklanacağım ve 1. pençenin yardımıyla gelişme çok hızlı olacak. Lo Feng gülümsedi. Eğer Nansen silahını kullanarak bir çıkmaza düşerse, kritik süre boyunca yaklaşıp öldürmek için kanlı gölge kılıcını kullanacaktır. Bu, ihtiyaç duyulduğunda elinde bir koz bulundurmaya benziyordu. Lo Feng'in yakın dövüşü ne kadar güçlüydü. Kimse gerçekten bilmiyordu, gerçek Yan İmparatoru bile yalnızca Lo Feng'in ilkel Kaos şehrinde neyi başardığını, Lo Feng'in cennetsel köprüyü geçmek için kullandığı hareketi biliyordu. Bu süre zarfında yakın dövüşü ruh silahından çok daha zayıftı. Zaman geçtikçe, evren insanlığının en elit evren seviyesindeki dahilerinin tümü, eleme savaşları için hazırlıklarını yaptı. Lo Feng de rahatlamaya cesaret edemedi. Altın boynuzlu canavar ve Musha klan üyesi 1. pençeleri ve cenaze, zaman uzay karalamaları, 9 evren tableti, 9 siyah ateş topu üzerinde çalıştılar, tüm bu sahneleri tekrar oynattı ve benzerleri. Her şey birbiriyle rezonansa girdi ve herhangi bir sorusu olduğunda gidip öğretmeni Turyan İmparatoruna soracaktı. Lo Feng, nasıl bu kadar çabuk gelişiyor? Lo Feng, bu sayfanın tekniğini zaman uzay karalamalarında ortaya çıkarabileceğinden emin misin? İlk önce bana göster. Turyan, Lo Feng'in bunu başarıyla yapmasını izledi. Sert bir şekilde baktı, delilik, nasıl Blood River dünyasında olduğundan daha hızlı bir şekilde bu kadar gelişiyorsun? Turyan şok olmuştu. Lo Feng daha sonra bile rahatlamaya cesaret edemedi. Blood River dünyasından döneli yarım yıl olmuştu. Sanal evren, göksel köprü. Merkezdeki o güzel adada, siyah yıldız cübbeli bekçi Bevin, Lo Feng'in birdenbire ortaya çıktığını görünce şok oldu. Lo Feng, 6. seviyeyi geçtiğinden beri hiç geri dönmedin. Evet. Lo Feng başını salladı. 7. seviyeyi deneyecek misin? Bevin güldü. Lo Feng başını salladı. Kendinden çok emin görünüyorsun. Bevin gülümsedi ve uzaklara işaret etti. 9. evren köprüsünde kimse yok. Size en iyisini diliyorum. 7. seviyeye geçebilirseniz bu alanı gerçekten aşmış olacaksınız. Başarılı olabileceğime inanıyorum. Lo Feng gülümsedi, ardından 9. evrenin göksel köprüsünün uzaklarına doğru hızla ilerleyen ve birçok seviyenin üzerinde hızla uçan bir ışık huzmesi haline geldi. 7. kat, burası çok geniş bir alandı. Köprü uzaya kadar uzanıyordu. Köprünün sonunda 1 kilometre çapında küçük bir göktaşı yüzüyordu. Koyu kırmızı zırhını giymiş olan Lo Feng diğer tarafta durup havada süzülen göktaşına bakıyordu. Rakibini seç. Dövüşçü, kontrolcü, hipnozcu, birini seç ve onu yenersen 7. seviyeye geçmiş olacaksın. Göktaşından boğuk bir ses yankılandı. Kontrolör. Lo Feng dedi. Baba. Göktaşının yanından küçük bir taş koparak köprünün üzerine düştü. Karanlık bir bulut mekiğinin üzerinde duran ve koyu altın renkli uzun bir çubuk kumandası taşıyan mavi zırhlı maskeli bir savaşçıya dönüşmeden önce köprünün üzerinde hafifçe yuvarlandı. Evren 9. seviye genç, seni bir süredir görmüyorum. Mavi zırhlı adamın sesi yaşlıydı. Güvenim olmasaydı gelmezdim. Lo Feng dedi. Çok güzel. Mavi zırhlı adam kara bulut mekiğinin üzerinde durdu ve kükredi. Bu kadar kendine güvendiğin için ne kadar geliştiğini göreyim. Gümbürtü. Taşıdığı koyu altın uzun çubuk 10 milyon altın ışık saçtı. Bir anda sayısız küçük altın bıçak her yöne fırladı, görünüşe göre tüm toprağı ve gökyüzünü çarpıttı. Ve uzakta kendi kara bulut mekiğinin üzerinde duran Lo Feng'in koyu altın renkli uzun çubuğu da 10 milyon altın ışık haykırıyor. İkisinin de benzer hareketleri vardı. İkisinin etrafındaki arazi ve gökyüzü tamamen değişti. Gümbürtü. Gümbürtü.
Uçsuz bucaksız dünyada dönen bıçak enerjisi vardı. Bu bıçak dünyasıydı, mavi zırhlı adamın oluşturduğu bıçak dünyası doğrudan Lo Feng'inkiyle çatışıyordu. Güm 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 güm. İki dünya çarpıştı ve sayısız kılıç enerjisi çarpıştı. Gelişmeniz şok edici. Ancak bıçak dünyası üzerindeki kontrolünüz hala benimkinden biraz daha zayıf. Mavi zırhlı adam Lo Feng'e işaret etti, git. XYU. Mavi zırhlı adam bir iplik altın kılıç enerjisi topladı ve Lo Feng'e ateş etti. Bıçak dünyası üzerindeki kontrolüm zayıf mı? Lo Feng hala kendinden çok emindi. Aslında 2 ay önce zaten istikrarlı bir bıçak dünyası oluşturmayı başarmıştı. 2 ay daha beklemesinin nedeni, kılıç dünyasını mükemmel bir şekilde kontrol etmek ve koşullar veya baskı altında bile onun üzerindeki istikrarlı kontrolünü sürdürmekti. Biraz daha zayıf olmasının nedeni Lo Feng'in birden fazla görevi yerine getirmesiydi. Nansen silahını kontrol etmek için bilincinin yalnızca bir kısmını kullanıyordu. İşlerin nasıl gideceğini görüyordu. O halde şimdi tüm odağımı Nansen silahına vereceğim. Eğer yakın dövüş kullanmadan kazanabilirsem, buna gerek kalmaz. Lo Feng'in gözleri parladı. Çevredeki bıçak enerjisi patladı, görünüşte güçlendi ve anında diğer bıçak dünyasına baskı yapıp onu itti. Aynı anda işaret edip git diye bağırdı. Altın kılıç enerjisinden bir iplik doğrudan mavi zırhlı adama doğru fırladı. Cih, cih. İki yoğunlaştırılmış bıçak dünyası enerjisi kıyaslanamaz bir şekilde oluştu ve çarpışan delici bıçaklar tamamen dağıldı. Bedenden ne kadar uzakta olursa, kılıcın dünya enerjisini kontrol etmek o kadar zayıf ve zor oluyordu. Dolayısıyla her seferinde vücuda daha yakın yoğunlaşacaktır. Çünkü bu en güçlü noktaydı. Cih, cih. Altın kılıç enerjisinin iki ipliği bir kez daha çarpıştı ve dağıldı. Mavi zırhlı adam, kaybetmeye hazırsın. İki saldırıyı denedikten sonra Lo Feng artık enerjisini korumadı, soğuk bir şekilde emir verdi ve mavi zırhlı adama işaret etti. XYU. Altın kılıç enerjisinden bir iplik ona doğru fırladı. Faydası yok. Geri dönüp daha fazla antrenman yapmalısın. Gücün benimkine yakın, 3 yıl daha çalışırsan bana baskı yapabilirsin, 10 yıl daha çalışırsan beni yenebilirsin. Mavi zırhlı adam bir dizi altın kılıç enerjisini kontrol etti ve saldırısını engellemek için Lo Feng'e doğru ateş etti. HMPH. Lo Feng ona soğuk bir şekilde baktı. Lo Feng'in saldırısı aslında mavi zırhlı yaşlı adamın saldırısıyla karşı karşıya kalmadan havada yön değiştirip kaçtı. Kaçarken, mavi zırhlı adama doğru ilerlemeye devam etti. Ne? Mavi zırhlı adamın ifadesi değişti, o zaman her şeyi riske atarız. İki kontrolör eşleşti. Özellikle bıçak dünyasında, ikisi bıçağın enerjisini yoğunlaştırmak için tüm güçlerini kullandılar. Sanki kılıçlarını tutan iki savaşçı birbirlerine çılgınca saldırıyormuş gibiydi. Bu, hararetli bir değişimle sonuçlandı. Eğer biri daha güçlüyse ve bir saldırıyı engelleyebilseydi, diğerine saldırıp onu öldürebilirdi, bu da başarı anlamına gelirdi. Ve Lo Feng'in hamlesi ona yapılan saldırıyı engellemek için değil, doğrudan boynunu kesmek için yapılmıştı. Bu bir intihar hamlesiydi. Adı, Kamikaze. XYU. Lo Feng, mavi zırhlı adamın hemen önüne ulaşana kadar kılıç enerjisini kontrol etti, hızı kara bulut mekikten çok daha hızlıydı. XYU. O koyu altın kılıç enerjisi de Lo Feng'e ulaştı. İkisi de tehlikeyle karşı karşıyaydı. Ancak bununla baş etmek için tamamen farklı yöntemleri vardı. Bulanık zırhlı adamın önünde bir kalkan belirdi ve onu engellemek için ruh enerjisini kullandı. Kırmak. Lo Feng elinde bir kalkanı, diğerinde ise kanlı gölge kılıcını tutuyordu. Kılıç bir kükremeyle etrafındaki boşluğa baskı yaptı, hatta etrafındaki bıçağın dünya enerjisini bile etkiledi. Bu bıçak vahşetle doluydu ve son derece hızlıydı. Bıçağın kenarı altın renginde parlıyordu ve doğrudan altın bıçak enerjisinin ipliğine çarptı. Gümbürtü. Lo Feng darbeyi hissetti ve 10 metre geriye savruldu. İçinde kanı kaynıyordu ancak o koyu altın kılıç enerjisi çoktan dağılmıştı. Çi, çi, çi.
Diğer taraftan Lo Feng'in kontrol ettiği bıçağın enerjisi ışık hızı kadar hızlıydı. Kalkanın hareket hızı ona hiç yetişemiyordu. 2 kez savuşturduktan sonra, 3. kez mavi zırhlı adamın kafasını deldi. Cesedi yere düştü. Lo Feng mavi zırhlı gövdeye baktı ve yumuşak bir şekilde şöyle dedi, "İkimizin de kılıç dünyası var. Ama benim kılıcım ve Nansen silahı seviye olarak çok farklı değil. Göksel Köprü'nün 7. katı, başarı. Bolan, ben liderliği ele alacağım." Lo Feng gülümsedi ve gökyüzüne doğru koştu, 8. seviyeye doğru yöneldi. Bölüm 548, Çaylak Lo Feng, Cennet Köprüsü'nün 8. katının sonunda. Lo Feng yüzen göktaşına baktı, köprünün her 3 seviyesi bir atılım seviyesidir. Ancak sonlara doğru giderek zorlaşır, tıpkı 19, 20 ve 21. seviyeler gibi. 21. seviyeyi geçmek kişiyi şövalye yapar, evren ülke lideriyle aynı seviyede olan ebedi bir varlık. 20. ve 21. seviyeler inanılmaz derecede zordur. 7'den 8'e kadar zorluk, 6'dan 7'ye kadar olan kadar sarsıcı olmayabilir. Ancak yine de kesinlikle 5'ten 6'ya kadar olandan daha fazlaydı. 9. evren seviyesinde 8. seviyeyi denediğinizde gerçekten olağanüstüsünüz. Şu anda, sanal evren şirket evreni seviyesinde 8. seviyeyi geçen yalnızca bir kişi var. Mavi zırhlı adam kara bulut mekiğinin üzerinde duruyordu, gözleri maskenin arkasından gülümsüyordu, "Bunu alın." Gümbürtü. Mavi zırhlı adamın koyu altın renkli uzun çubuğu 10 milyon altın ışık saçıyordu. Lo Feng de tam olarak aynı şeyi yaptı, aynı anda sayısız küçük altın bıçak her yöne fırladı, anında uzayla ve altın kanunlarıyla bağlantı kurdu. Yerin ve gökyüzünün rengi değişti ve bir anda tüm çevre bıçak enerjisiyle doldu. Hala aynı 6. seviye, kendi dünyanız. Gürültü. Mavi zırhlı adam, kılıç dünyasını kontrol etti ve şiddetle parçalandı. Lo Feng'in tarafı anında parçalanıp parçalanmaya başladı, mavi zırhlı adamın kılıç dünyası ise hala büyüyordu. İyi değil. Lo Feng'in ifadesi değişti. S.O.O. Kanlı gölge kılıcını kullanarak düşmana doğru koşan bir ışık huzmesine dönüştü. C. Koyu altın renkli bir bıçak enerjisi gözlerinin hemen önünde oluştu ve kafasını deldi. Lo Feng kaybetti, 8. seviyede, başarısızlık. Aslında böyle kaybettim. Lo Feng çalışma odasında oturuyordu, hala önceden yaşadığı şokun etkisindeydi. Gördüğüm bilgilere göre bu, bıçak dünyasının her yerde mevcut seviyesi olmalı. Nansen silahlanmanın 6. seviyesi Blade dünyası çok korkunç bir saldırıydı. Tıpkı 1. seviyedeki gibi, 9'a kadar altın bir bıçak oluşturuyor. Bıçak dünyasının da farklı seviyeleri vardı. Lo Feng şu anda onu kontrol etmeye yeni başlamıştı ve bıçağın enerjisinin bir parçasını yoğunlaştırabildi. Bunu yapabilmek için de düşmana yakın mesafede olması gerekiyordu. Çünkü uzaklaştıkça kontrol zayıflıyordu, yine de istediği gibi kontrol edemiyordu. Ancak 8. seviyedeki rakip bunu kolaylıkla başardı. Kılıç enerjisini bir anda topladı ve Lo Feng'i öldürdü. Kılıç enerjisinin her yerde mevcut olmasını sağlamak için kişinin istediğini kolayca yapabileceği, kılıç dünyasının kontrol seviyesine ulaşması gerekiyordu. Başarısızlığımın nedeni rakibin bıçak enerjisinin her yerde mevcut olmasıydı ve ben savunamıyordum bile. 7. seviyeyi geçmesine rağmen hiç gurur duymuyordu ama çalışmalarına her zamanki gibi devam etti. Sanal evren cennet köprüsü. Bekçi Bevin geniş gözlerle baktı ve mırıldandı, "Evrendeki insanların trilyonlarca ırkı var, zaten birçok dahi gördüm. Ancak bu Lo Feng, aslında Bolan'ı aştı. Bolan'ın yeteneği daha önce sayısız insanı inanılmaz derecede şok etmişti. İlginç, bu ilginçleşiyor." Bundan sonra Bevin, Lo Feng'in 7. seviyeyi tamamladığı haberini ilgili kişilere gönderdi ve aynı zamanda bunu tüm mutlak başlangıç ve ilk bölge üyelerine de gönderdi. Yuxiang Dağı, ilk bölgeye, Longyun'un eğitim alanı. Geniş eğitim alanlarında. Longyun yerde diz çöktü ve kutsal zemine yumruk üstüne yumruk vurdu. Gümbürtü. 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 Yer sarsıldı ve ifadesi ağırdı. Her vuruş, bir krater oluşana kadar zemini daha da parçaladı. Daha önce şişen su evreni ülkesine gururla döneceğimi söylemiştim. Evrende mutlak bir savaşçı olacağımı söyledim. Her zaman ilkel bölgede kalacağımı söyledim.
Long'un dişlerini gıcırdattı. Gözleri damarlarla doluydu. Neden? O zamanlar Lo Feng ve ben seviye olarak çok farklı değildik. Ancak şu anda ben 5. seviyeye geçtim ve o zaten 7. seviyeye geçti. Kabul etmeyeceğim. Kabul etmeyeceğim. Long'un dişlerini gıcırdattı. Sakin ol, sakin kalmam lazım. Gözlerini kapattı ve yavaşça mırıldandı, evet, adım adım. Duygularımı etkilemesine izin veremem. Eğer dikkatim dağılırsa başarısız olurum. Sakin kalmam lazım, sakin kalmam lazım. Long'un çok düşük profilli bir insandı ama kimse onu küçümsemeye gerçekten cesaret edemiyordu. Sessizdi. Bütün bu süre boyunca yalnızdı. Dahi rekabet grubunda yeteneği yalnızca 20. veya 30. sırada yer almış olabilir, ancak gelişme hızı Aoka'nınki kadar hızlıydı. Benzer şekilde ilk bölgede Bolan da villasındaydı. Bolan kanlı bıçağı elinde tuttu ve kayıtsızca savurdu. Ancak aniden kaşlarını çattı ve önündeki ekrana hafifçe dokundu ve bir posta açıldı. Lo Feng, 7. seviyeyi başarıyla geçti. Bolan mektubu yavaşça okudu ve ardından tamamen dondu. Baba. Kan bıçağı yere düştü. Çarpma aslında Bolan'ı aniden uyandırdı. Geçti mi? Beni geçti mi? Bolan yerdeki kan bıçağını bile umursamadı, sessizce yaşam odasına ve çalışma odasına doğru yürüdü. Bacak bacak üstüne atıp duvarda asılı olan fotoğrafa baktı. Bir gence ders veren yaşlı bir adama aitti. Sessizce oturdu. Hiçbir ses mırıldanmadı. Mutlak başlangıç bölgesinde çok kalabalık bir yer vardı. Arenada. Bu alan, dahilerin sık sık bir araya gelerek birbirlerine karşı dövüştüğü, hatta maçlara bahis oynadığı, doğal olarak her iki tarafın da kendi dövüşlerine bahis oynadığı halka açık bir arenaydı. Sonuçta sanal evrendeki ölümler sahteydi ve kimse başkaları üzerine fazla bahse girmeye cesaret edemiyordu. Majesteleri, sanırım pes etmelisiniz. Majesteleri Aoka, bugün zaten 8 maç kaybettiniz. Artık yine de kaybetmeye mahkum olacaksın. Maçları izleyen evren düzeyindeki mutlak başlangıç üyelerinden oluşan bir grup alay etti ve güldü. Arenada. Aoka arenanın köşesinde dümdüz yatıyordu. Orada ağır nefesler alırken başı kanla doluydu. Hepiniz sustunuz. Şiddetle kükredi. Taze kan yüzünü kırmızıya boyadığında aniden ayağa kalktı. Arenanın altındaki seyirci grubuna sertçe baktı, henüz ölmedim. Daha sonra yüzünde gümüşi beyaz pullarla uzaktaki gence baktı. O genç soğuk bir şekilde homurdandı, majesteleri, zaten art arda 8 maç kaybettiniz, bence artık gitmelisiniz. Saçmalık. Aoka kükredi. Gümbürtü. Bir vuruşla tüm varlığı o gencin üzerine doğru koştu ve sadece 10 metre kalana kadar yaklaştı. Elinde 2 kısa balta belirdi. Bunlardan birini salladı ve doğrudan gence doğru salladı. HMPH. Gümüş beyaz pulları olan genç hemen kaçtı ve arkasında 100 tane resim bıraktı. Bir gürlemeyle hemen Aoka'nın kollarından birini yakaladı ve onu sağa sola savurarak yere çarptı. Kaybol. Aoka'nın diğer baltası anında yakaladığı kolunu kesti ve baltayı doğrudan gencin üzerine fırlattı, yıldırım hızıyla kaçarken ifadesinin aniden değişmesine neden oldu. Ancak taze kan aktığı için göğsünde zaten bir kesik yarası kalmıştı. Ha ha ha, ha ha ha. Aoka orada durdu, sol kolu baltayı tutuyordu. Kırık sağ kolundan taze kan akıyordu ama yine de yüksek sesle gülüyordu. Baltayı tuttu ve sol eliyle gence işaret etti, Moyel'in, daha önce bir aptal gibi gururla sana dokunamayacağımı söylemedim mi, ha ha. Genç Aoka'ya bakarak dişlerini gıcırdattı, seni deli adam. Ha ha, deli adam, mutlak başlangıç 3 kahramanımızdan Lo Feng gerçek deli adam. Onunla kıyaslayamam. Aoka yüksek sesle güldü ve ardından aşağıdaki gruba döndü. Onları işaret etti, hepiniz dinleyin, 8'imiz de burada yeniyiz. Hepiniz bizden birkaç bin yıl daha fazla eğitim görmediniz mi? Gurur duyulacak ne var? Ama hepiniz o kadar kibirlisiniz ki, ben Aoka, hiçbirinize zarar bile veremem mi diyorsunuz? Ben 5. seviyeyi yeni geçtim ve hepiniz 6. seviyeyi geçtiniz. Biz yeni insanları küçümsemeyin. Bitirdikten sonra doğrudan arenadan atladı. Arenanın yanındaki grupta toplanmış 8 kişi vardı. Lider,
Gümüş grisi uzun bir cübbe giymiş bir adamdı ve soğuk bir şekilde şöyle dedi: "Luka gerçekten de bir manka savaşçısı, cesur. Ancak yeni başlayanlar hala yeniler. Bu eleme savaşı sırasında 8'iniz de kara ve gökyüzü bölgesine giriyorsunuz. Sadece o bölgedeki üyelerin yaklaşık 16. seviyeye ulaştı." De. 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 Evren seviyesindeki dahilerden oluşan grubun hepsi aynı anda bir posta aldı. "Hepimiz bir şeyler aldık mı? Kim gönderdi? Aç onu." Mutlak başlangıç bölgesindeki kıdemli evren seviyesi üyelerinden oluşan grubun tamamı postayı açtı. Ne? 7. seviye mi? Lofeng mi? 800 acemiden Lofeng mi? Dahilerin çoğu şok olmaktan kendini alamadı. 6. ve 7. seviyeler çok zordu. Binlerce yıldır eğitim almış dahiler olmalarına rağmen sadece 5 tanesi 7. seviyeye geçmeyi başardı. Geri kalanı hala 6'sında takılıp kalmıştı. Lofeng mi? Tam ayrılmak üzere olan Oğuzhan'ın sesi duyuldu, hızla postayı açtı ve içindekileri okudu. Hemen neşe ve şaşkınlıkla baktı, ardından son sınıflardan oluşan grubu işaret etti ve yüksek sesle güldü: "Sizi piçler, gördünüz mü? Ne kadar dahidir, ne kadar gerçek bir dahidir. Peki ya biz yeni başlayanlar? Biz sadece 100 yıllık eğitim aldık, ne oldu? Ama 7. seviyeye geçebildik, ne olacak? Haha, hepiniz Lofeng adını hatırlasanız iyi olur. O, mutlak başlangıç bölgesinin 3 kahramanından biri." Luka genişçe gülümsedi. Yaşlılardan oluşan grubun hepsi sustu. "Lofeng mi?" Gümüş grisi cübbeli adam gözlerini kıstı ve kam lekeli baltayı kullanıp giden Luka'ya baktı. 7. seviyeye geçebilmek için onu düzgün bir şekilde kontrol etmem gerekiyor. Bu sefer ilk bölgeye hücum etme girişimimiz. Lofeng zaten bir tehdit haline geldi. Evren Paralı Asker İttifakı'nın onur gizli bölgesi, kazılan ve yeniden şekillendirilen gizli bir bölge olan Sanal Evren şirketinin primal bölgesine ve mutlak başlangıç bölgelerine benziyordu. Onur'un gizli bölgesi, ıssız büyük bir gezegendi. Adı Cehennem Arenası'ydı. Sarı kürklü, yeşil gözlü, kurda benzeyen sıska bir adam, bir taşın üzerinde dururken uzaklara bakıyordu. Aniden kaşlarını çattı, kahverengi gözleri yeşil parlıyordu. "Lofeng? Bu yeni grup oldukça etkileyici. Ancak ilk bölge için yer benim." Bölüm 549, Değişim, Sanal Evren, İlkel Bölgeye, Bola'nın eğitim alanı şu anda bir buz ülkesiydi. Bir insanı dizlerine kadar gömecek kadar kar vardı. Bolan karda üstsüz, gözleri kapalı, bağdaş kurarak oturuyordu. Bolan. Soğuk bir ses yankılandı. "Hua!" Bolan ayağa kalktı ve kar her yöne yağdı ve bakmak için döndü. Zehirli bir yılan gibi gözleri olan ve köken yasalarıyla dalgalanan bir vücuda sahip uzun ve sıska bir adam buz diyarında belirdi ve ona baktı. "Lofeng zaten 7. seviyeyi geçti. Neden, bundan etkilenmiyorsun?" "Öğretmen." Bolan daha fazla konuşmadan eğildi. İlkel bölge üyelerinin kendilerine eğitim vermesi için özel olarak hazırlanmış bir ölümsüz vardı ve ihtiyaçlarına göre farklı bir ölümsüz öğretmene bile geçebilirler. Karşısındaki bu resmi seviyede ölümsüzdü. "Aptal, ne şaka." Adamın soğuk gözleri Bolan'a baktı. "Hala eski yöntemlerinde ısrar edecek kadar aptal mısın?" "Öğretmenim, bunu iyice düşündüm." Bolan eğildi. "Konuşmak." Soğuk adam söyledi. "Daha önce çok gurur duyduğumu ve kendime çok fazla güvendiğimi itiraf ediyorum." Bolan yavaşça dedi. "Evrenin ilk kaos tabletini incelerken, uzay yasalarına odaklanmaya karar verdim. Bu akıllıca." Soğuk adam bir gülümseme ortaya koydu. Tıpkı çocukları adına karar veren ancak kendi yollarında inatçı olan bir ebeveyn gibi. Ancak, çocuk büyüdüğünde ve ebeveyninin kendisi için seçtiği yolun doğru seçim olduğunu keşfettiğinde. Bir teori. Bolan'ın kararı akıllıcaydı. Gençliğinde çoğu savaşçı onun kadar yetenekli değildi, dolayısıyla seçimi her zaman doğru olmuştu. Ancak, ilkel kaos şehrinde hangi tableti seçeceği sorununa gelince, ona tavsiye verenler ölümsüzlerdi ve hatta evren ülke liderleri bile dahilerin düşmesinden korkuyordu. Ölümsüzlerin ve hatta evren ülke liderlerinin bakış açıları ne kadar yüksekti. Uzun sonsuz yaşamları, kaç tane dahi neslin geçtiğini görmelerine neden oldu. Önerileri, onların deneyimlerinin bir sonucuydu. Belki.
Bolan bu yolda devam ederse 10.000 yıl, 100.000 yıl, 1 milyon yıl sonra hala ölümsüzler arasında mutlak bir savaşçı olacaktı. Ancak aynı nesilden Lo Feng onu büyük ölçüde toz içinde bırakacaktı. Uzay yeteneğiniz şimdiye kadar gördüğüm en saçma şey. Soğuk adam söyledi. Önceki efsanevi dahilerle karşılaştırıldığında bile sadece uzay yeteneğiniz birinci sınıf. Kararınız çok akıllıca. Lo Feng gibi bir rakibinizin aynı nesilde olmasını kutlamalısınız. Onun yüzünden seni şok etti. Soğuk adam söyledi. Bolan sessizdi ama gözleri yeni bir şekilde parlıyordu. Lo Feng mi? Kararını verdiğine göre benim oluşturduğum plana göre başlayacağız. Soğuk adam söyledi. Evren tableti uzay ve zamanda eğitilmiş bir tabletti. Ancak 1 trilyon yıldan fazla bir süre boyunca kaç kişi hem uzayda hem de zamanda çalışıp aynı hızda gelişmeyi başardı. Dolayısıyla evren tabletini incelemenin 3 yolu vardı. Bunlardan biri zamanın ana, mekanın ise ikincil olmasıydı. Bir diğeri ise ana konu olarak uzay ve ikincil olarak zamandı. Sonuncusu ikisini aynı anda eğitmekti. Eğer üçüncü seçenek gerçekleşirse biri kesinlikle absürt derecede güçlü olurdu ve Bolan daha önce de bu üçüncü seçeneği seçmişti. Ama şu anda uzayın ana, zamanın ise ikincil olmasına izin vermeyi seçiyordu. Yol doğru seçildikten sonra iyileşme hızı şok edici olurdu. Lo Feng, acele et. Deli adam, vıkaya gel. Zaman alanı karalamalarının 3. cildini ciddiyetle inceleyen Lo Feng, Vıka ve Rong Jun'dan birçok mesajı hemen aldı. İkisi onun eğitimini rahatsız etmekten endişelendiler, bu yüzden mesaj gönderdiler. Sanal asistan Babata, durumuna göre Lo Feng'e rapor verecekti. İkisi de neden beni bu kadar acil arıyorlar? Lo Feng gülümsedi ve başını salladı. Daha sonra balkonundan gökyüzüne uçtu ve Vıka'nın pek de uzakta olmayan villasına baktı. Oturma odasının içinde. Vıka ve Rong Jun orada oturdular ve üzerinde şarap bulunan masaya baktılar. Deli adam burada. Rong Jun ayağa kalktı. Lo Feng. Dışarı çıkan ilk kişi Vıka oldu ve onu ayı gibi kucaklayarak karşıladı. "Naber?" Lo Feng yana kaçarken şok oldu, Vıka'ya bakarken gülümsedi, "Neden bu kadar arkadaş canlısı?" "Deli, sen çok harikasın." Vıka, Lo Feng'in kolunu yakaladı ve onu oturma odasına sürükledi. Lo Feng masadaki enfes şarabı gördü. Özellikle 2 karmaşık Thunder Rain kelimesini görünce şok oldu. "Vıka, seni cimri serseri, gerçekten Thunder Rain şarabı mı aldın?" Gök gürültüsü yağmur şarabı, gerçekte gerçek Yan İmparatorunun bile gelişi güzel içmeye dayanamayacağı bir şaraptı. Sanal evrende bile bu tek şişenin maliyeti 32 karışık elementtir. Bu, tek şişenin, tek seferde 10 galaksi içen bir sektör lordunun servetine eşdeğer olduğu anlamına geliyordu. Ancak Lo Feng, Rong Jun ve Vıka arasında Vıka'nın en zengin olduğuna şüphe yoktu. Başka çaresi yoktu, babasının çok yüksek bir makamı vardı. Vıka'nın babası, Manka evreni ülkesindeki zirve figürlerden biriydi. Ancak yine de parayı bu şekilde harcamaya cesaret edemez. Bir şişe şarap nedir? Vıka, şişenin mantarını nazikçe açıp Lo Feng'e bir bardak doldururken tutkuyla söyledi. Sıvı yarı saydamdı. İçinde kristal benzeri damlacıklar yüzüyordu ve damlacıkların içinden geçen elektrik izleri vardı. Her ne kadar bu şişe şarap gerçekte kişinin vücut yapısını değiştirmekle aynı etkiye sahip olmasa da, ancak bedenden ve ruhtan gelen his aynıydı. Onu sanal evrende içmek aşırı bir lükstü. Sadece bir şişe. "Kardeşim, 7. seviyeye geçtin. Bu harika, heyecan verici." Vıka bağırmadan edemedi. "Ah, hepinizin bundan haberi var mı?" Lo Feng şaşkına döndü. "Deli, sen utanmazsın." Ayrıca Rong Jun şarabın tadını çıkarırken şunu söylemeden edemedi. "Gerçekten çok utanmazsın, aslında bize bundan hiç bahsetmedin." Neyse ki Bekçi Bevin hepimize bir mesaj gönderdi, dedi Vıka. "Lanet etmek." Lo Feng baktı, "Bu Bevin aslında." "Ha, mesaj tam zamanında geldi." Vıka, "Görmediniz, sanal evrenin eleme savaşları ile ilgili mesajı gönderdiğinden beri, daha önce barışçıl olan mutlak başlangıç bölgesindeki son sınıfların aniden kibirli ve alıngan hale geldiğini görmediniz. Herkes gök ve kara bölgesine tekmelenmemek için yarışıyor." Vıka başını salladı,
Bu son sınıflar, yeni olan 8'imize tepeden bakıyor. Bundan memnun değildim, bu yüzden onları sürekli olarak savaşlara davet ediyorum. Sık sık kavga mı ediyorsunuz? Lo Feng şaşkına döndü. Luka az önce cennet köprüsünün 5. seviyesini geçmişti. Ancak evren seviyesindeki 30 kıdemli arasından 5'i 7. seviyeyi, 25'i ise 6. seviyeyi geçmişti. Neden rekabet edemiyorum? Manka halkımız asla başlarını eğip yenilgiyi kabul etmedi. Geçici olarak kaybetsek bile yeniden savaşa döneceğiz. Luka soğuk bir şekilde homurdandı, bu piç grubunun hepsi kibirli. Sonuçta yine de benim tarafımdan yaralandılar. Ancak bu yine de heyecan verici değil. Heyecan verici kısım, o grubun o mektubu ve senin onu dağıttığın haberini görmesiydi 7. seviye. Onların ifadesini görmediniz, bu heyecan vericiydi. Birçok kişi şaşkınlıkla gözlerini fal taşı gibi açarak baktı. Luka yüksek sesle güldü. O zamanlar onlarla alay ediyordum ve onlara gülüyordum, karşılık bile vermediler. Bu gerçekten heyecan verici, dolayısıyla biz yeni başlayanların ve aynı zamanda grubumuzun bir numaralı kişisinin başarılarını kutlamak için bir şişe Thunder Rain aldım. Geçici olarak bir numara. Rongjun yanında gülümsedi ve Lo Feng'e baktı. Geçici olarak bir numara. Luka başını salladı. Lo Feng güldü. Bu ikisiyle iyi geçinmesinin nedeni benzerliklerinden kaynaklanıyordu, o da yenilgiyi asla kabul etmeye istekli olmamalarıydı. Geçici olarak geride kalabilirler, ancak kimse pes etmez ve bunun yerine sürekli gelişmeye devam eder. Luka, Rongjun, başka bir görevi kabul etmeye hazırım. Lo Feng dedi. Ancak görevlerle ilgili bilgim çok düşük, herhangi bir öneriniz var mı? Görevler, doğal olarak zorluk ne kadar yüksekse, puanlar da o kadar şok edici oluyor, dedi Luka. Bazı önerilerim var, 100 yılım boyunca 10 görevi zaten tamamladım. Rongjun ve bunların hepsi öğretmenim tarafından önerildi, dedi. Üçü tartışmaya başladı. Lo Feng'in planı ilk önce cennet köprüsünün 7. seviyesini geçmekti. Daha sonra bazı görevleri tamamlamak için zamanı yakalayın. Gerçek hayattaki savaşlar ve eğitim ortamları sayesinde kendini geliştirebilecekti. İlk Blood River dünya görevi sayesinde çok büyük faydalar elde etmişti, rastgele bir görev yapmayı düşünmüyordu, bu kadar basit. Her görevin arkasında saklanan bazı büyük faydaları olması gerekiyordu. Her şey onu alıp alamayacağına bağlıydı. Elbette, ön koşul güçtü. Üçü bir süre sohbet etti. Lo Feng'in sonunda görevlerini nasıl seçeceğine dair daha net bir planı vardı. Bu şarap gerçekten çok güzel. Bu duygu, evren seviyesine ulaştığımda yaşadığım evrimden bile daha muhteşem. Lo Feng bedenindeki ve ruhundaki değişimi hissederek gözlerini kapattı. O rahatlık hissi elbette ki bunların hepsi Virtual Universe şirketi tarafından simüle edildi. Gerçek gök gürültüsü yağmuru Luka'nın bile gerçekte karşılayamayacağı bir şeydi. Ve Turyan İmparatoru, Tongnan İmparatoru gibi insanlar bile, bu ebedi varlıklar, bu tür lüksleri yalnızca sayısız yılda bir satın alırlar. Bu şarap muhteşem. Artık derslere katılma zamanım geldi, bugünkü ders ölümsüz bir imparator tarafından veriliyor ki bu da bana çok yakışıyor. Lo Feng ayağa kalktı. Seni göndermeyeceğim. Devam et. Rongjun ve Luka kanepede uzanmış, lezzetli şarabın tadını çıkarıyorlardı, kalkmak istemiyorlardı. Eğitim sert olmalı ama yine de ara sıra şımartılmalı ve hayatın lükslerinden keyif alınmalıdır. Bu iki serseri. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı, ardından bir ışık huzmesine dönüştü ve doğrudan gökyüzüne uçtu. Şu anda mutlak başlangıç bölgesinde başka bir villanın içinde. Bugünün dersi uzay ve altından ve bu iki yasanın birleşiminden bahsediyor. Lo Feng kesinlikle gidecek. Moyelin, Ashi, siz ikiniz de gidip derse katılmalı ve Lo Feng'e meydan okumanın ve onu hissetmenin bir yolunu bulmalısınız. Nokta. Hangi hamlelere sahip olduğunu öğrendikten sonra hazırlıklı olacağız ve eleme savaşları geldiğinde her şey çok daha kolay olacak. Gümüş grisi cübbe giyen adam şöyle dedi. Bölüm 550, Provokasyon, Absolute Başlangıç Bölgesi, 2 numaralı sınıf. Oda 80 kilometre uzunluğunda ve 60 kilometre genişliğindeydi. Burası normal bir dünya şehrinden daha büyüktü ama yine de burası yalnızca ölümsüzlerin öğretebileceği bir yerdi.
Sınıfın arka tarafında binden fazla koltuk vardı ve ışık huzmeleri ara sıra koltukları dolduruyordu. S.O.O. Lo Feng de koltukların önünde belirdi ve gelişi güzel bir şekilde soldan birini seçti. Bakın, bu Lo Feng. O, en yeni dahiler grubundan Lo Feng mi? Oldukça yakışıklı ve güçlü görünüyor. Sanal Evren şirketinde o kadar uzun süre kalmadı ve zaten 7. seviyeyi geçti. Çok güçlü görünüyor. Biz sadece 8. seviyedeyiz ama zaten alan lordu seviyesindeyiz. Köşede biri güzel kanatlı, diğeri baştan çıkarıcı bakışla iki hanım alçak sesle tartışıyorlardı. Hiç de utangaç değildiler ve Lo Feng'e tutkuyla baktılar. Başka yerlerdeki diğer üyeler de tartışıyorlardı. Bu Lo Feng mi? Doğru, bu o. Bu serseri çok acımasız. Evren seviyesindeyken, elde ettiğim en yüksek seviye yalnızca 7. seviyeydi. Ve bu, sanal evren şirketine katıldıktan 3000 yıldan fazla bir süre sonraydı. Gelişme hızına göre bu eleme savaşında ilk bölgeye girme şansı yok. Ama bir sonrakinde, belki umut vardır. Birkaç bin yılı olduğu sürece kesinlikle ilk bölgeye girme garantisi var. İlkel bölge. Köşede oturan iki sektör lordu tartışıyordu. Tartışmalar alevlendi. Görünüşe göre Lo Feng oturduğu anda 100'e yakın öğrencinin bulunduğu 2 numaralı sınıfın tamamı onu tartışmaya başladı. Lo Feng ilgi odağı haline geldi. Bu kadar kısa sürede, birinci eleme savaşından önce bile 7. seviyeye geçebilmek için, yalnızca mutlak dahiler böyle şeyleri yapabilirdi. Lo Feng sessizce orada oturdu, kulakları hafifçe hareket ediyordu. Tüm tartışmaları açıkça duydu. Bir hayvanat bahçesi hayvanı oldum. Lo Feng içten içe çaresiz hissetti. Lo Feng nasıl? Kaba bir ses yankılandı. Lo Feng döndüğünde alnı altı çıkıntılı, eğilmiş bir beden gördü ve derisi siyah kürkle kaplıydı. Bu adam kendisinden birkaç metre uzakta oturuyordu. Lo Feng'e bakıp gülümserken, ben etki alanı lordu düzeyindeki S.U.O. Dragon'um. Bugün birçok kişinin senin hakkında konuştuğunu duydum, ancak sen gerçekten etkileyicisin. Teşekkürler. Lo Feng cevapladı. Ancak içeriden gülüyordu. Ayrıma göre mutlak başlangıç bölgesinde 1000 sektör lordu, 100 alan lordu, 30 evren seviyesi vardı. Yeni 8 kişiden biri oldu ve bölgenin toplam sayısı 1138'e yükseldi. Ancak eleme mücadelesinden sonra sayılar 1130'a geri dönecekti. Görünüşe göre sektör lordlarının sayısı en yüksek seviyedeydi ve bu sınıf 2'deki insanların çoğu da sektör lordlarıydı. Bunların çok azı alan lordlarıydı ve evren seviyesindeki sayılar çok içler acısıydı. Lo Feng dahil sadece 4 kişiydiler. Bu bile onu şok etmişti çünkü derslere genellikle sadece 2 evren seviyesi katılıyordu. Bugün burada evren seviyesinde 2 üye daha var. Lo Feng düşündü. Mutlak başlangıç üyelerinin ilk bölgeye ulaşma şansı çok düşük. S.U.O. Dragon yumuşak bir şekilde şöyle dedi, arkadaşım ve ben bunu birkaç yüzyıl içinde başarma umudumuzun olacağını söyleyerek tartışıyorduk. Mutlak başlangıç bölgemiz, çok nadiren bunu başarabiliriz. Ne zaman böyle bir şey olsa, bu bizi daha da zora sokar. Hepsi heyecanlı. Herkesten yalnızca bir adım önde olsanız bile, bu sonuçta sizin herkesten daha fazla adım önde olmanıza yol açacaktır. İlk bölgeye ne kadar erken girilirse iyileşme o kadar hızlı olur. S.U.O. Dragon konuşurken bağırıyor gibi görünüyordu. Lo Feng ona baktı, eğer çok çalışırsan, sen de ilkel bölgeye girme şansına sahip olacaksın. Haha. Bana gülmeyin. Bir sonraki eleme mücadelesinde mutlak başlangıç bölgesinde kalmak benim için zaten kötü değil. S.U.O. Dragon başını salladı ve gözleri çaresizlikle doldu. Bir sonraki eleme mücadelesinde gök ve kara bölgesine düşersem, o zaman dışarıdaki konumum da düşer. Ne baş ağrısı. Etki alanı lordu çekirdek üyeleri, yetki ve konumla dışarıya yerleştirildiler. Lo Feng'in düşünce tarzına göre onlar bölgelere elçi olarak yerleştirilmişlerdi. Fakat, primal bölge üyeleri, mutlak başlangıç, gökyüzü ve kara üyeleri, son aşama üyeleri, dışarıda muameleleri tamamen farklıydı. İlk bölge üyeleri dışarı çıkmaya cesaret ettiğinde, sadece muhafız ekibinin orduya liderlik eden bir ölümsüzü vardı. Sonunda ayarlandıkları pozisyonda rütbelerine göredir. Bir kişi başlangıçta bir ilk bölge üyesi ise ancak mutlak başlangıç bölgesine geri döndürülürse.
Daha sonra pozisyon buna göre değişecek, ölümsüz general bir yer değiştirecek ve onun yerini bir sektör lordu alacaktı. Bu serseri kesinlikle şanssız. Elçi olarak yola çıktığında oldukça güçlü olmalı. Ancak gökyüzü ve kara bölgesine düşme ihtimaliyle konumu kesinlikle değişecek ve rütbesi düşecek. Lo Feng içten güldü. Ne olursa olsun, bu adamla bir süre sohbet etti ve elçilerin dışarıda sık sık karşılaştığı bazı şeylerden haberdar oldu. Bir süre sonra, ölümsüz öğretmen geldi ve dersine başladı, hemen sınıf sessizliğe büründü. Tartışmak isteseler bile zihinsel olarak iletişim kurmaları gerekiyordu, kesinlikle dersi bozmaya cesaret edemiyorlardı. İkisinden birinin yüzü gümüş pullarla dolu, diğerinin bronz renkli cildi ve alnında tek siyah boynuz bulunan toplam 4 evren seviyesi öğrencisi vardı. Ashi, bak, bu Lo Feng oldukça ciddi bir şekilde dinliyor. Gümüş pullu adam iletişim kurdu. Siyah boynuzlu adam Lo Feng'in oturduğu sol köşeye baktı. Moyelin, Nenan bize ona meydan okumak ve onu hissetmek için bir neden bulmamızı söyledi. Bunu nasıl yapmamız gerektiğini düşünüyorsun? Eğer onunla bir sorun bulursak ve o hiç umursamazsa ve sanal ortamı terk ederse evrende olsaydık, aptal gibi görünürdük. Sakin ol, bir planım var. Gümüş pullu adam zehirli bir yılan gibi gözlerini kıstı, önce bunu yapacağız. Basit görünüyor. Siyah boynuzlu adam dinledikten sonra kaşlarını çattı. Başka ne yapabiliriz? %100 garantili bir plan yok. Gümüş pullu adam söyledi. Tamam, ders bitince gideriz. Boynuzlu adam başını salladı. İmparator ölümsüz, sınıfla bir süre konuştuktan sonra mutlak dahilerin bakışları altında ortadan kayboldu. Lo Feng gözlerini kapattı ve önündeki iki adamı açıp görmeden önce dersin her bir parçasının tadını çıkarmaya çalıştı. Birinin yüzünde gümüş pullar vardı, diğeri ise kafasında siyah boynuz bulunan, daha sağlam görünüşlü bir adamdı. Benzerlikleri ikisinin evren seviyesinde olmasıydı. İkisi Lo Feng'e baktı. Ya siz ikiniz? Lo Feng orada oturmuş onlara bakıyordu. Nasılsın Lo Feng? Ben Mo Yilin. Ölçekli adam gülümsedi. Lo Feng, ben Ahsiyim. Siyah boynuzlu adam gülümsedi. İkimiz de sizin gibiyiz, evren düzeyindeki üyeler, ancak sanal evren şirketine daha önce katıldık. Siz ikinizin söylemek istediği bir şey var mı? Lo Feng kaşlarını çattı. Evren seviyesindeki son sınıflara karşı Lo Feng'in pek iyi bir izlenimi yoktu. Çünkü önceki gün Ouka ile sohbet ederken Ouka birçok şeyi açıklamıştı ve özellikle kimseyi belirtmese de toplamda sadece 30 son sınıf öğrencisi vardı ve Ouka bunların en az yarısıyla sorun yaşıyordu. 7. seviyeye geçtiğinizi biliyoruz, saygılar. Gümüş pullu adamın gözleri parladı. Ben, Moyelin, savaşları severim. Bu yüzden seninle arenada bir denemek isterim, sadece dostça bir müsabaka. Ben de seninle dövüşmek isterim. Siyah boynuzlu adam Lo Feng'e baktı. Lo Feng kaşlarını çattı. Savaş? Eğer antrenman için olsaydı, antrenman sahalarındaki çok güçlü rakipleri kolaylıkla simüle edebilirdi. Ancak insanlarla savaşmak çoğunlukla kimin daha iyi olduğunu görmek veya kozunu bulmak içindi. Düşmanını tanıdığında, işte o zaman yenilmez kalabilirsin. Muhtemelen benimle hiç dövüşmediler, dolayısıyla savaş taktiklerimi ve kozlarımı bilmiyorlar. Dahi savaşının görüntüleri olmasına rağmen o zamanlar hala çok zayıftım. O zamana göre sayısız kez daha güçlüyüm. O zamanki görüntüler benim gerçek gücümü yansıtmıyordu, bu yüzden bana meydan okumaya geldiler. Lo Feng hemen anladı. Özür dilerim, ilgilenmiyorum. Lo Feng doğrudan ayrılmak için ayağa kalktı. Siyah boynuzlu adam ve gümüş pullu adam bakıştılar, ona meydan okumak için ikinci planlarına güvenmeleri gerektiğini biliyorlardı. Haha, Lo Feng, sen yeni gruptaki bir numaralı kişisin. Cesaretinin bu kadar küçük olmasını beklemiyordum. Ölçekli adam söyledi. Eğer meydan okumamızı kabul etmeye bile cesaret edemiyorsanız, bu yeni partinin gerçekten hiç umudu yok gibi görünüyor. Siyah boynuzlu adam söyledi. O aptal Ouka, çok daha zayıf ama yine de bize meydan okumaya devam ediyor. Lo Feng, sen güçlüsün ama aynısını yapmaya cesaret edemiyorsun. Bu eleme mücadelesi, siz yeni başlayanlar hemen pes etmelisiniz. Sınıf 2'deki sektör lordları ve alan lordlarından oluşan gruplar,
Daha önce dersi dinleyerek ilgiyle döndüler. Çoğu Lo Feng'i tercih ediyordu çünkü o gerçekten şok ediciydi. Ancak bunun nedeni sadece seviyelerinin farklı olmasıydı. Onlar sektör lordları ve alan lordlarıydı, şu anda Lo Feng ile uğraşacak işleri yoktu, doğal olarak kayıtsızdılar. Zorlayıcı olan ikisinin gerçekten hiçbir dersi yok. Hiçbir ders yok. Ben olsaydım, ben de zahmet edemeyecek kadar tembel olurdum. İkisi de palyaço. Sektör lordları ve alan lordları tartışırken, bazı sektör lordlarının sesleri ekstra yüksek çıktı. Pullu adamın ve siyah boynuzlu adamın ifadeleri anında daha da çirkinleşti. Ancak Lo Feng onun ayak izlerinde durdu. Bu, sektör lordlarını ve alan lordlarını şok etti. Lo Feng onların meydan okumasını kabul edecek miydi? Onu kışkırtmak bu kadar kolay mıydı? Lo Feng ikisine bakmak için döndü. Pullu adam ve siyah boynuzlu adam bakışlarının düşmanca olduğunu fark etti. Luka ikinizle kavga mı etti? Lo Feng onlara baktı. Manka prensini mi kastediyorsun? Ölçekli adam alay etti. Üstelik siyah boynuzlu adam da katıldı. O aptal, bizimle savaştı ve bunun için ağır bir şekilde cezalandırıldı. İkinizi de tebrik ederim. Lo Feng dedi. Pullu adam ve siyah boynuzlu adam şaşkına dönmüştü. Tebrikler. Başlangıçta ikinizle kavga etmek istemedim çünkü sizinle vakit kaybetmek istemedim. Lo Feng ikisine baktı, ancak şimdi beni kızdırdınız, ben karar verdim, bu sefer bu meydan okumayı kabul etmeye.